Evet arkadaşlar, bugün su ile hazırlanan poğaça göstereceğim sizlere. Evet, yanlış duymadınız, su ile hazırlayacağız. Bunun için kabımın içine bakın 2 bardak sudan hazırlayacağım. İsterseniz 1 bardağı da indirebilirsiniz. Süt kullanmadan su ile poğaça nasıl fos fos kabarır, harika olur göstereceğim. Evet, 2 bardak suyu kabımın içine döktüm. Üzerine şöyle 1 bardak sıvı yağ döküyorum. Yaş maya döküyorum. 1 paket yaş mayayı erittim ılık suda. Onu da ilave ediyorum. Şöyle iyice dökelim. 1 kaşık toz şeker döküyorum. Toz şeker hamurun aktifleşmesini sağlayacak. Aynı zamanda mayanın aktifleşmesini, poğaçalarımızın kabarmasını sağlayacak. Göz ayarı tuz ilave ediyorum. Tuz ölçüsünü kendi ağız tadınıza göre ayarlayın. Burada da yumurtalarım var. Bu yumurtanın sarısı üzeri için ayırdım. Burada da bir yumurta var, artı beyazı var diğer yumurtanın. Onu da ilave ediyorum. Şimdi koyduğum malzemeleri çırpıcım ile çırpıyorum. Evet, tamamen karıştırdık birbirine. Şimdi sıra geldi un ilavesine. Ele yapışmaz bir hamur olana kadar un ilave edeceğiz. Burada benim unum var. Şöyle yavaş yavaş un ilavesine geçiyorum. Birden dökmeyeceğiz arkadaşlar. İlk aşamada kaşık ile yapalım ki ellerimiz batmasın. Bugün sadece su ile hazırlanan poğaça yapacağız arkadaşlar. Bu poğaçayı suyla yaptığınızda hiç kimse de inanmayacak. Şöyle yavaş yavaş unu ilave ediyoruz. Şimdi elimizle yoğurmaya geçelim. Şöyle kalan hamurları temizleyelim. Ziyan olmasın. Şimdi elimizle yoğurabiliriz hamuru. Hamuru iyice özleşene kadar yoğuruyoruz. Artık un ilave etmiyoruz. Evet, hamurumuz hazır. Bakın hiçbir şekilde elimize yapışmıyor. Bu şekilde olana kadar yoğurmanız gerek. Artık mayalanması için bekleteceğiz. Üzerini kapatalım. 1 saat kadar süre zarfında mayalanacaktır. Sıcak ortamda bekletirseniz daha da kısa olabilir. Mayalandığı zaman devam edeceğiz. Hamurumuz mayalandı. Bakın göstereyim nasıl güzel mayalandığını. Kendi gözlerinizle görün. Şimdi hamuru şöyle düz zemin üzerine çıkaracağız. İlk olarak zeminimizi biraz yağlayalım. Şöyle toparlaması güzel olsun. Şöyle keselim hamurumuzu. Evet, hamurlarımı hazırladım arkadaşlar. Poğaçalarımızı hazırlamaya geçelim. Şöyle bir tanesini alıyoruz önümüze. Çok kolay.
Elimizle şöyle bastırıyoruz. İçine istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Ben peynir rendeledim. Patates, soğan, kıyma, zeytin, kaşar, ne isterseniz koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen isteğe bağlı. Hatta hiçbir şey de koymayabilirsiniz. O şekilde de olur. Bakın bu şekilde kapattık. Şöyle göstereyim. Bakın tam ucundan değil, biraz geri yerinden şöyle bakın bastırıyoruz. Bu şekilde fırın tepsimize diziyoruz. Poğaçaları hazırladım. Bir tepsi böyle 2, 4, 6, 8, 10 tane var bunda. Bir de diğer tepsiye koydum arkadaşlar. Bakın bunda da 9 tane var. Toplamda 19 adet poğaçam çıktı. Şimdi bir 15-20 dakika kadar tepsi mayasında bekleteceğim. Daha sonra devam edeceğim. Poğaçalarımızı biraz beklettim. Bakın muhteşem görünüyorlar. Yumurtasını süreceğiz. Burada benim daha önceden ayırmış olduğum yumurta sarısı var. Yumurta sarısının üzerine bir miktar sıvı yağ dökeceğim. Şöyle çırpıcı ile sıvı yağ yumurtanın sarısını karıştırıyoruz. Şöyle. Şimdi poğaçaların üzerine hazırlamış olduğumuz karışımı sürüyoruz. Şimdi üzerine susam serpiyorum. Çörek otu serpebilirsiniz. İstediğiniz başka bir baharat türü varsa onu da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 200 derece fırında pişmek üzere götürüyorum. Diğer fırın tepsisini de hazırladım arkadaşlar. Bir tanesi girdi fırına. O çıktığı zaman bunu da pişireceğim. Evet arkadaşlar, poğaçalarımızı pişirdik. Bakın gördüğünüz gibi nasıl güzel kabardı. Fos fos. Sadece su ile harika bir poğaça hazırladık. Bir diğer fırın tepsimizde bakın. O da pişti. Tel tel ayrılan, sadece su ile hazırlanan bir poğaça hazırladık. Şöyle göstereyim. Ne kadar yumuşak olduğunu kendi gözlerinize görün bakın. Fos fos kabaran harika bir poğaça oldu. Sadece su ile hazırladık. Şöyle bir tanesini kıracağım arkadaşlar. İçini sizlere göstermek için bakın. Tel tel ayrılıyor bakın. Umarım sizler için hazırlamış olduğum su ile hazırlanan pamucuk yumuşacık poğaça tarifimi beğenmişsinizdir. Siz de evinizde yapar hazırlarsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Daha birçok yeni ve güzel tariflerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.